Evet dostlarım, eski pH metremiz iş görmez hale gelmişti. Onu da göstereyim burada. Şu biraz dandik bir şeydi. Bu şimdi yeni olan birkaç fonksiyonu var. Şöyle göstereyim. Şuradan ppm yüzde pH kısmına getirdik. Ben de şimdi hazır 4.0 çözeltisi var. Ona bir batıralım bakalım kaç gelecek. 6 4.77 4.42 4.44 kalibrasyon dedi 4 pH 3.9 diyor şu anda. Tekrar bakalım. Basılı tuttuk. Kalibrasyon dedi. Kalibrasyon 4 dedik. 3.97. Evet. Şu an 3.97. Şöyle setle temizleyelim. Evet, şimdi normal suyu, burada beherimiz var. Beheri normal su koyalım. Evet, bakalım normal suyu kaç gösterecek. Altı buçuk gösteriyor. Altı 59 61. Bizim için yeterli. Çok da hassas ölçüm yapmayacağız. Buradan modu değiştirdiğimiz zaman bu iletkenlik değerini veriyor. Bir daha modu değiştirelim. Bu ppm veriyor. 203. Bu arada öteki ppm cihazıyla bunu kıyaslayalım. Bir dakika. Tamam. Standart cihazımız var. Bir saniye. Onun kalibrasyonuna bakalım o doğru mu ölçüyormuş. Evet, ikisini de aldıralım. 222, 200, 202. İyi. Cihazın o kadar bir fazla bir sıkıntısı yok. Tamam, şimdi değerleri not edelim. Giriş suyunun ve çıkış suyunun değerlerini. Bir dakika. Evet. Şöyle bir not edelim. Altı buçuk pH.
İletkenlik 213. İletkenlik 213 ppm. Bu da iletkenlik. Evet dostlarım, bundan sonraki aşamalarında mikrofonun azizliğine uğramışım ve kayıt yapmamış, ama ben size özet geçebilirim. Bu alet hem pH ölçüyor, hem iletkenliği iki birimden ölçüyor, hem ppm cinsinden ölçüyor, hem de mikro Siemens bölü santimetre cinsinden ölçüyor. Bu iki farklılık iyonları, yani tuzu da ölçebiliyor. Salt diye yazıyor zaten. Yüzde olarak da ölçüyor. Bir de yine ppm cinsinden de ölçüyor. Çok kullanışlı bir alet gibi geldi bana. İlk elime aldım. Zaten ekranı falan güzel, görünüşü de güzel. Kalitesi de ilk aldığım diğer cihaza göre biraz daha iyi. Tanktan çıkan sıvıları ölçtüm dostlarım. İlk değerleriyle kıyasladım. Yaklaşık 2 katı gibi bir yükselme gördüm. Bu da içeride fermentasyonun, yani bir işlemin olduğunu gösteriyor. Açığa çıkan iyonların vasıtasıyla, pH vasıtasıyla bunu anlayabiliyoruz. 4,5 pH'a düşmüştü yalnız Basilius tankı. Basilius'un burada baskılandığına fark ettim. Cihazda biraz daha bu pH'in üstüne biraz daha normal su akış hızını, besini kıstım ve su akış hızını biraz arttırdım ki pH yüksek gelsin. Çünkü 6 civarı istiyoruz. Toprağa verirken de yine bu cihazlarla ölçmek çok faydalı dostlarım. Çünkü toprağa çok asidik ya da çok bazik 7,5'un üstü vermek bitkiler için sakıncalı. Yine aynı şekilde altının daha düşüğü 5, 5,5, 4 vermek yine sakıncalı bitkiler için. Bu alet gayet kullanışlı bir alet. Şu anda ölçümlerde de işimize yarıyor. Değerleri takip ediyorum. Tankın akışını da ona göre, fermentasyonu da ona göre ayarlıyorum. Eğer bu çıkan sıvıyı solucanlı bir ortama boşaltacaksak, iletkenlik elektrik konduktivitenin 1000 mikro Siemens bölü santimetreden daha küçük bir değer olması gerekiyor. TDS'nin de yine iletkenliğinde 500-600 ppm'den daha küçük bir rakam olması gerekiyor. pH'in de 6-7 olması gerekiyor. Sulama suyu sebzeler için de elektrik iletkenliğinin 300'de 800 mikro Siemens bölü santimetre ve ppm olarak da iletkenliğin 150 ile 500 ppm arası olması gerekiyor. pH'in de 5,8 ile 6,8 arası olması gerekiyor. Basilius tankından çıktısından alınan değerler 4,22 pH. Bu zararlı Basilius türlerinin çoğu bu pH'te aktif olarak çoğalamaz demek. Laktik asit bakterileri için uygun bir ortam. Toksin üretimi baskılanır. Elektrik conductivity iletkenlikte 921 mikro Siemens bölü santimetre. Bu da orta düzey mineral çözünürlüğü, hafif besinli bir sıvı ve tuzluluk düşük demek. Bitki kökleri için direkt saf sulama suyu değil ama seyreltilirse kullanılabilir. Aynı şekilde 460 ppm tuz çıktı. Bu değer solucan için yüksek sayılmaz. Bitki için orta seviyede, mikrobiyal aktiviteyi baskılayacak kadar yüksek değil. Genelde 1000 ppm'de stres başlar. Bir doğal tarımcı olarak tabii bilimin bize vermiş olduğu bu tür aletlerden ve bu tür bilgilerden her zaman yararlanmalıyız dostlarım. Doğa tabii ki bu pH'ı ve bu iletkenlik değerlerini, bu elementleri kendi içinde büyük toprak, büyük alanlarda tabii ki kendi kendine sağlıyor. Bu dengeyi kuruyor. Ama biz tabii ki ufak bir yerde üretim denediğimiz için bizim için bu değerler çok çok önemli hale geliyor. Çünkü tuzluluk oranı çok önemli. Yine bitkinin kökü tuzu sevmediği için yüksek oranda tuza maruz kaldığında yanabilir. Bitki de çürüyebilir tabii ki. Buradaki genel amaç bakterilerdeki bu aldıkları, bünyesinden aldığı azotu ve karbonu tabii ki bitkilere daha alabilecekleri şekilde formda ulaştırabilmek ve o istekleri ppm'de ve iletkenlik değerinde verebilmek. Bunun için bu cihaz yeterli diye düşünüyorum ben. Doğa
her ne kadar bizden daha bilge de olsa biz kendi bildiklerimizi doğanın yardımına ve doğanın desteğine kullanabiliriz dostlarım. Yine burada bakterileri kullanarak evsel atıkları minimum karbon salınımı ve minimum azot salınımını sağlayarak ve bitkilerin istediği oranda ve istediği değerde azotu ve karbonu bitkilere sağlamak ana amacımız şu an için. Bütün umuşumuz bu şekilde.